Çantamız 4 parçadan oluşuyor. Bu parçadan 2 tane yapacağız. Ben bir tanesini yaptım. Bir tanesini de beraber yapacağız. Hemen şöyle kenara alıyorum. İpim Koreka markası rafya ip. Birazcık daha böyle yumuşak, örümlü, kolay örülen bir ip. Şimdi ben şöyle şuradan açtığım ipimden başlayacağım. Tığ numarası olarak birazcık daha kalıp gibi ve sert olması için, bakın şöyle daha sert olması için 3 milimlik tığ kullandım. Eğer eliniz çok sıkıysa 3,5 milim kullanabilirsiniz. Şimdi öncelikle zincir çekerek başlayacağız ama bu modelde zincir çekmemiz farklı. İlmek atarak başlıyoruz. Normal zincir çekmiyoruz. Şimdi öncelikle şu alt kısımdan başlayarak yapacağız. Şöyle ilk başta bir miktar ipi bu kısımda bırakıyorum. Bakın şöyle bir miktar ipi burada bıraktım. Daha sonrasında hemen şöyle bir tane kilit yapıyorum. Hafif sıkıştıralım. Çok da değil. Şimdi bu ipi, bakın şu ipi tığınızın etrafında bir tur çeviriyorsunuz. Dediğim gibi çok fazla sıkmayın. Çok da fazla asılarak çekmeyin. Bu birazcık daha yumuşak dokulu bir ip olduğu için kopma yapabilir. Şimdi öncelikle 2 taneyi birlikte çekiyorum. İlk ilmeğimi atmış oldum. Daha sonra tekrar tığımın etrafından çeviriyorum. İlmek alıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Bakın ikinci ilmeğimi yaptım. Hafif esnetiyorum şu noktada. Dediğim gibi çok sıkmayın. Çünkü rafya ip bu birazcık daha dokusu yumuşak bir ip olduğu için çok çekerseniz yırtılma yapar. Şimdi şöyle tekrar devam ediyorum. Bakın ilmek atmaya. Üçüncüyü yaptım. Hafif esnetiyorum. Çok değil. Hafif sadece bir tığ hareket ettirme payı bırakıyorum. Bakın şöyle yaptığınızda tığınız zor hareket ediyor. Hafif şöyle yapıyorum ki tığım rahat hareket etsin. Tekrar çevirdim. Tığımın etrafında bu ipi ilmek alıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Hafif esnetiyorum. Tığımın etrafında çevirdim. Şöyle birazcık çektim. Bolluğunu aldıktan sonra bu şekilde ilmek atmaya devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmek attık. Toplam 14 tane ilmek atarak başlayacağız. Bu şekilde 14'e tamamlayalım. 14 tane ilmek attık. Bakın şöyle 14 tane ilmeğim var. Şimdi bu ipi bu tarafa çevirmiyorum. Böyle düz bir şekilde duracak. Şu kısımlardan çalışmaya başlayacağız. Bakın şöyle orta kısımlara batacağız ama bakın şöyle çevirmiyorum. Bu yan taraf oluyor. Direkt buradan şu kısımlardan batarak ilerleyeceğim. Öncelikle 14 tane ilmeğimiz sabit. Şimdi zincir çekiyorum. Üst sıraya çıkmak için normal zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3 tane zincirimi normal bir şekilde çektikten sonra tığımın başına ilmeğimi alıyorum. Şimdi bakın 1, 2, 3 tane zincir zaten çektik üst sıraya çıkmak için. Burada 14. ilmeğimi atlıyorum. 13'ten şu şekilde girerek buraya ilmeğimi alıp ikili trabzan yapacağım. Çok hafif esnetiyorum. Önce ikisini, sonra ikisini. Bakın buraya ilk boşluğumuzu yapmış olduk. Araya bir tane zincir çekiyorum. İlmek alıyorum. Bir tane atlıyorum. İkincisine battım. İlmek alıyorum. Önce ikisini, sonra ikisini. İkinci boşluğumu oluşturdum. Tekrar bir zincir. Başına ilmek al. Bir tane atla. İkinciye geç. Yine aynı şekilde ikili trabzan. Aynen ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir, ilmek al. Bir atla, ikinciye geçtim. Önce ikisini, sonra ikisini. İkili trabzan yaptım. Bir zincir, ilmek al. Bir tane atlıyorum. İkinciye geçtim. Önce ikisini, sonra ikisini. Bir zincir, ilmek al. Bir tane atlıyorum ikinciye. İkili trabzan. Bir zincir. Son boşluğumuzu yapıyoruz. Bakın bir tane atlıyorum ikinciye.
ikili trabzan. Şöyle elinizle düzenleyebilirsiniz. 2, 4, 6 ve 7 tane boşluğumuz var burada. Bakın 2, 4, 6 ve 7 tane boşluğumuz var. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Bu sıra bizim kaydırma sıramız. Her zaman sol tarafa doğru giderken ikili trabzanlarla bu şekilde arada bir zincir çekerek boşluklar oluşturacağız. Bu tarafa giderken ise sadece, yani sağa doğru giderken sadece kaydırma ilmeklerine batarak ilerleyeceğiz. Şimdi şöyle çeviriyorum. Bakın bu ilk gelen ilmeği atlayacağım. Buna batmıyorum. Çünkü burada zaten bir tane ilmek var. Buraya batmıyorum. Batarsam zaten burada fazlalık oluyor. Çünkü şuradan ayarlamasını yapacağız. Şimdi ilkini atlıyorum. İkinci ilmeğe bakın, bana bakan tek kanadından batıp ilmek alıyorum ve diğer ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Şimdi bakın ne olmuş oldu. Burada ilkini atladık. Zaten burada bir ilmeğimiz oluştu. Bir tane de burada. Yani burayı atlarken burada fazlalık bir ilmek oluşturmamak için bunu yapıyoruz. O yüzden bunlara dikkat edin. Buradan döndüğünüzde ilk ilmeği atlayın, ikinci ilmeğe batın ki şurada bir fazlalık oluşmasın. Zaten ördükçe eliniz alışacak. Daha sonra bakın sıradaki trabzanın tepe noktasına geçtim. Bana bakan ilmeğin tek kanadını alıyorum. İlmek alıyorum ve kaydırma yapıyorum. Sıradakine geçtim. Bana bakan tek kanadından aldım. Kaydırma. Bakın burada nereyi kullanıyoruz? Zaten şuradan ördüğünüzde anlayacaksınız. İlmeğin size bakan arka kısımlarından, bakın şu tek kanatlardan size bakan, yani ön lob diyeyim, şu kısımlardan batıyorsunuz. Buraları karıştırmayın. Şu öndekine dokunmuyorsunuz. Yani bir ilmeğin iki tarafına da batmıyorsunuz. Çift olarak batmıyorsunuz. Sadece bakın şu size bakan kısım var ya, şurası. Buradan batıyorsunuz. Yani bu sıra boyunca bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi diğer kısma kadar devam edelim. Elinizi ne çok sıkı ne de çok gevşek bırakın. Çok sıkarsanız raf ip kopuyor. Çok gevşek bırakırsanız da bozulma yapıyor. Burada bir esneklik oluyor. O yüzden elinizin ayarı her zaman aynı olsun. Bozmayın kesinlikle. Şimdi devam ediyorum sıranın sonuna kadar. Şu kısma geldiğimizde tekrar bir üst sıraya çıkacağız. Sıramız hep bu şekilde devam ediyor aslında. Çok kolay. Sadece başlangıç ve bitiş önemli. Evet, bakın şimdi trabzanın kısmına geldim. Oraya da battım. Şimdi burada ne yapmıştık? 3 tane zincir çekmiştik. Bakın 1, 2, 3 tane zincir çekmiştik. Şimdi öncelikle ilki tek kanadına batıyorum. Daha sonra ikinci zincirin tek kanadına batıyorum. Burada bir düz kenar çalışması yapabilmek için. Burada atladık ya bir tane ilmek. Burada o ilmeği fazlalaştırıyoruz. Yani burayı buradan tamamlıyoruz. Çünkü şuradaki ilk zincire battıktan sonra burada bir boşluk oluşuyor. O yüzden ikinci zincire de batmamız gerekiyor. Şimdi bakın şöyle ilk zincire batıyorum. İlmek aldım. Kaydırma. Daha sonra ikinci zincire geçiyorum. İlmek alıyorum ve kaydırma. Sıramı bu şekilde tamamladığım zaman bakın tam bir sıra görüntüsü oluşuyor. Eğer ilk zincire batıp dönseydik burada mutlaka bir boşluğunuz oluşacaktı. Şuradan zaten atladığımız için ilk ilmeği, sıramız yine burada tamamlanmış oldu. Bu sırada toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 14 tane ilmeğimiz oldu. Yani ilk başlangıçtaki 14 tane ilmeği bu sırada korumuş olduk. Yani her sırada mutlaka 14 tane ilmeğiniz olacak. Eğer 14 tane değil 13 tane ilmeğiniz olursa sıranız yamulur. Yani şurada başlangıçta bakın buradan dönüşte atladığınız ilmeği buradan telafi ediyorsunuz. Yani o yüzden sayılarınızı her sırada mutlaka sayın. 13 olur, 12 olur. Eğer o şekilde olursa sıranız yanlış demektir. Sıranızda kayma olur. O yüzden buna çok dikkat edin. Şimdi yine bu gözlerden yapacağız, yuvalardan yapacağız.
ikinci yuvalarımızı yapmaya başlayacağız. İkinci sıramızda şöyle hafif ilmeğinizi esnetin ve çevirin. Daha sonra bakın burada şu kısma batmıyoruz. Şu nasıl göstereyim size? Bakın şurada kaydırma yaparak geldik ya, bunların tepelerine batmıyorsunuz. Nereye batıyorsunuz? Bakın şuradaki, bakın şu boşluklara. Yani bir üst sıraya batmıyorsunuz. Bir alttaki sıralara çalışıyorsunuz. Şimdi yaptıkça anlayacaksınız. Öncelikle bakın bu ilk sırama başlarken hemen şuradaki geriye doğru boşluğa iniyorum. Buradan ilmek alıyorum. İkisini birlikte ördüm. Bundan hariç 2 tane zincir çekiyorum. 1 2. Başına ilmek aldım. Bakın burada nereye batacağım? Şimdi buraya zaten battık. Buradaki bir tane ilmeği atlıyoruz. Bakın ikinci ilmeğe geçiyoruz. Şu kısma direkt batmayın. Bakın şurada atladık, yani diğer ön kanada battık. Şurada bir kanadı kaldı ya ilmeğin. Bakın şu ilmeğin hemen tepesinden direkt girin. Yani şöyle oluyor. Bakın bu ilmek bu tarafta kalıyor. Siz bu taraftan batıyorsunuz yine, ama şu kaydırma ilmeklerinin tepesini kullanmamış oluyorsunuz. Buradan ilmeği aldım. Yine ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın ilk boşluğumu oluşturdum. Nereye battığıma dikkat edin. Şu ilmekle diğer kaydırma ilmeklerinin arasından giriyoruz. Bakın şu trabzanın tepesi, şöyle göstereyim. Şu trabzanın tepesi, şu ilmek bu tarafta kalıyor. Şu kısımdan direkt tepeden giriyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Direkt tepesinden giriyorum. Şöyle. Arkadan da göstereyim. Şöyle buradan gireceğim. Bakın şuralara batmayın sakın. Şu kısımlara, tepelere batmayın sakın. Az önce kaydırma yaparak geldik ya. Buralara batmayın. Buralara batarsanız bunda yamulma oluşuyor. Şu ikili trabzanın bakın şu tepesindeki şurada ilmek var. Bunun diğer kanadını kaydırma ilmeği yaparak kullandık. Bu tarafta kaldı. Bunun şu içeriden tepesinden giriyoruz. Bu tarafta kalmış oluyor. Bakın bu ilmeğin tepesinden batıyoruz aslında. Şöyle, umarım tam net gözüküyordur. Şu ilmeği bu tarafa alıyoruz. Buradan batıyoruz. Şimdi devam edelim. Bir tane zincir. Başına ilmek al. Bakın bir tane atlıyorum. Trabzanın tepe noktasına batıyorum. İlmek aldım ve ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde batarsanız eğer ki direkt trabzan tepelerinde batmış olursunuz ve sıranız düzgün olur. Trabzanlarınızda ve ilmeklerinizde yamulma olmaz. Bakın dümdüz bir şekilde ilerlettim bunu. Buna daha henüz ütü yapmadım. Tamamen bittiği zaman bütün parçalarımı ütüleyeceğim. Şimdi şöyle kenara alayım, tekrar buradan devam edelim. Bir zincir, başına dola. Bakın bir tane atlıyorum. Buraya geçiyorum. Trabzanın tepe noktasına, bakın şu kaydırma ilmeğinin şu arasına giriyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Aslında trabzan tepesine batmış oluyorsunuz. Ama batarken bakın şuraya batmıyorum. Kaydırma ilmeğinin olduğu noktaya batmıyorum. O ortada kalıyor. İlmek aldım. Önce ikisini, sonra ikisini. Tekrar zincir, başına dola. Bakın trabzanın hemen şu tepesine giriyorum. İlmek aldım. Önce ikisini, sonra ikisine. Bir zincir, ilmek al, bir zincir atla, ikinciye geç, ilmek al, önce ikisini, sonra ikisine. Bir zincir, ilmek al. Bakın şuradaki direkt boşluğun içerisine, trabzanın tepesine giriyorum. İlmek al, ikisini, sonra ikisine. Şimdi bir zincir çektim, başına doladım. Bakın bitişi şu şekilde yapıyoruz. Şu kısmı bakın bir tane atlamış oluyorum. Direkt hemen
Şuraya batmıyorum. Bitişlerde ve başlangıçlarda dikkat edin. Sıranızın düzgün olabilmesi için bitişinizi bakın şurada, tam şu köşenin dip noktasına, bakın tam şu köşeye batıyorsunuz. Yani ortalayarak tam şu köşeye batıyorsunuz. Yani direkt yine trabzanın tepesine batmış oluyorsunuz ama şuradan batarsanız burada boşluk oluyor. O yüzden bakın buradan da batarsanız boşluk oluyor. O yüzden nereden batıyoruz? Hemen bakın şu köşeden, tam köşeden batıyorum. Bakın şu köşeden. Bu köşeden batarsam hem sıram düzgün ilerliyor hem de bozulma yapma olasılığı yok. Başına doladım. Hemen bakın köşeye girdim. İlmek alıyorum. Önce ikisini, sonra ikisini. Gördüğünüz gibi sıramızın sonuna geldik ve sıramız başta ve sonda gayet düzgün ve muntazam bir şekilde ilerliyor. Şimdi tekrar ilmeği esnettim. Çeviriyorum. Ne yapıyoruz burada? İlk ilmeği atlıyoruz. Direkt ikinci ilmekten bana bakan tek kanattan batıyorum. İlmek alıyorum ve kaydırma yapıyorum. Arka tek kanattan batıyorum, ilmek alıyorum, kaydırma yapıyorum. Sıranın sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Tüm ilmeklere kaydırma yapıyoruz ama mutlaka size bakan tek kanadından, bakın şu tek kanattan batarak kaydırma yapıyorsunuz. Sıra sonuna kadar ilerleyelim. Sıramın sonuna geldim. Bakın son trabzanımın, şuradaki trabzanımın tepesine battım. Bakın burada sık iğne yaptığımız, yukarı çıktığımız ve 2 tane zincir çektiğimiz nokta var. Başlangıçlarımızda her zaman bakın buradaki 2 tane zinciri kullanıyoruz. Dediğim gibi, şurada söylediğim gibi burada bir tane ilmek atlıyoruz. Atladığımız için ve şuradaki zincirin buradaki tepesine battığınızda boşluk oluşacağı için bu 2 tane zinciri burada kaydırma ilmeği olarak mutlaka kullanın. Bu şekilde çalışmanızı yaparsanız düzgün yan kenarlar düzgün oluyor ve buradaki bitişler de çok düzgün duruyor. O yüzden bu işlemi mutlaka tekrar edin. Her sıramız bu şekilde. Şimdi bakın burada zaten şu an benim 12 tane ilmeğim var. Yani 12 tane kaydırma yaparak geldim. Biz kaç tane ilmekle başladık? 14 tane ilmekle başladık. Şimdi bu 2 taneyi de yaptığım zaman toplam 14 tane sıramı tamamlamış oluyorum. Şimdi ilk zinciri geçtim. İlmek aldım. Kaydırma. İkinci zincire geçiyorum. İlmek alıyorum ve kaydırma. Evet, sıramı tamamladım. Şöyle elinizde düzenleyin. Bakın çok düzgün ve muntazam bir şekilde kare boşluklarımızı yapmaya devam ediyoruz. Kenar kısımları da düz bir şekilde ilerliyor. Bu şekilde çalışırsanız parçanız çok düzgün olur. Daha önce bununla ilgili, ya buna benzer bir çanta yaptım. Daha doğrusu bunun gibi bir çanta yaptım. Ve çanta birazcık daha büyüktü. Fakat çantada farklı bir çalışma yaptık. Açıkçası o çantanın duruşu benim çok hoşuma gitmedi ve ben bunu nasıl yaparım diye, bu ilmekleri nasıl daha düzgün bir hale getirebilirim diye biraz çalıştım, düzenledim ve tekrar sizlerle ufak boyunu istemişlerdi benden. Hani biraz orta boy bir çanta yapalım diye. Bu çalışmayı tamamen kendim bu şekilde yaparsam daha düzgün olur diye böyle çalışmak istedim. Normalde daha önceki çalışmada daha farklı yapmıştık. Daha farklı çalışmıştım. Bunu düzenledim açıkçası. Çünkü kalıp gibi durmuyordu o. Diğer yaptığım büyük olan çanta kalıp gibi durmuyordu. Ben de biraz çalıştım nasıl yaparım diye. Bu şekilde yaparsanız bu modeli, bakın kalıp gibi bir çanta elde ediyorsunuz arkadaşlar. O yüzden bu şekilde mutlaka çalışın. Zaten böyle yaptığınızda kendinizde şuradaki boşluklarınızın çok düzgün bir şekilde ilerlediğini göreceksiniz. Yine bir tane sıra birlikte tekrar çalışalım. Şimdi bakın esnetiyorum. İlmeğimi çeviriyorum. Daha sonrasında bakın şuradaki geriye doğru, bakın şu boşluğa batacağım. İlk ilmeğimi çalışmış olacağım. Daha sonrasında bakın trabzanın tepe noktası şurada, kaydırma ilmeği yaptım. İlmeğin tek kanadı burada duruyor. Bu tarafta kalacak ve bunun şöyle tepesinden girerek trabzanın tepesine batarak boşluklarımızı oluşturacağız. Mutlaka bu şekilde batın. Hem sıranız düzgün olsun hem trabzanlarınız üst üste gelsin ve yamulmasın. Şimdi başlayalım.
Şöyle geriye doğru iniyorum. Bakın buradaki boşluğa iniyorum. İlmek alıyorum. Burayı çok sıkmayın. Hafif esnetin. Çünkü bunu trabzan olarak kullanıyoruz. Buraya ikisini birlikte çekerek bir tane trabzan yapmış oluyorum. Tekrar ondan sonra 2 tane zincir çekiyorum. Bu zincirleri de kaydırma ilmeklerine dahil edeceğim yükseklik ilmekleri. Yani hem buraya başlangıcımdaki esnekliği, yani bir üst sıraya çıkacağım yükseltiyi burada yapmış oluyorum. Hem de diğer sıraya geçtiğim zaman bunları kaydırma ilmeği yaparak sıraya dahil ederek buradaki sıramı, ilmeklerimi tekrar tamamlamış oluyorum. Şimdi başına ilmeğimi aldım. Bakın buradaki bir ilmeği atlıyorum. İkinci ilmeği trabzanın tepe noktasına geliyorum. Bakın dipten, hemen tepeden batıyorum. Trabzanın tepesinden batıyorum. İlmek alıyorum. Önce ikisini, sonra ikisini batıyorum. Bir zincir, başına ilmek al. Bakın bir tane atlayın. Şuradaki trabzanın tepe noktasında zaten ilmeğiniz var. Daha önce kaydırma yaptığınız ilmeğin tepe noktasından giriyorsunuz. İlmek alın. Önce ikisini, sonra ikisini. Şurada trabzanı yaparken burada ilmeği çok sündürerek yapmayın. Bir tane zincir, başına ilmek al. Sıradakine geçiyorum. Bak şurayı çok esnetmiyorum. Şu ilmeği çok esnetmiyorum. Ne yapıyorum? Hemen önce ikisini, sonra ikisini. Bir zincir, başına ilmek al. Batacağımız yeri anladığınızı düşünüyorum. Zaten çok kolay. Mutlaka yapabilirsiniz. Eğer anlamadıysanız lütfen videoyu başa sardırarak tekrar izleyin. Çok kolay çünkü. Bakın bu şekilde devam edeceğim. Şimdi sıranın sonuna geldim. Şu ipim dolaştı. Sıranın sonuna geldiğimde bakın burası köşe noktası. Köşe noktasında ne yapıyorum? Hemen bakın burada zaten belli. Köşedeki boşluğa geriye doğru iniyorum. İlmek alıyorum. Önce ikisini, sonra ikisini. Sıramı tamamladım. Daha sonrasında ütüleme yapacağız. Bu zaten düzelecek. Tekrar ne yapacağım şimdi? Döneceğim. Bakın ilk ilmeği atlayacağım. İkinciden başlayarak kaydırma yaparak şuraya kadar geleceğim. Bakın burada 2 tane zincirim var. Bu 2 tane zincire de kaydırma ilmeği yaparak sıramı tamamlamış olacağım ve sıramda 14 tane ilmeğim olacak. Mutlaka her sıranızı sayın. 13 tane olursa burada kesinlikle yamulur, parçanız da yamulur. Sayılarınıza dikkat edin. Daha sonrasında kaydırma yaptıktan sonra çeviriyorum. İlmeği hafif esneterek sık iğne ile başlıyorum ve buradan şu geriye doğru batarak yine sırama başlayacağım. Bu şekilde ilerletelim. Parçamızı örmeye devam edelim. Toplam 2, 4, 6, 8, 10, 12 sıra ördüm ben. 12 sıra boyunca örmeye devam edelim. Daha sonrasında şu kenar kısmının yapımını göstereceğim. Evet kızlar, sıralarımı tamamladım. Toplam 12 sırayla sıramı tamamladım. Tamamen bitirdikten sonra ölçüsünü de verebilirim size. Şimdi kenar kısımlarını yapacağız. Kenar kısımları da çok basit. Hemen ipimizi koparmadan direkt bu boşluğun içerisine giriyorum. İlmek alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanına geçiyorum. Yine aynı boşluğa bir sık iğne daha yapıyorum. Şimdi köşe boşluklarına 5 tane sık iğne, şu boşluklara 2, şu kaydırma yaptığımız kısımlara, şu tek sık iğnelik bölgelere bir sık iğne, tekrar boşluğa 2, buraya bir sık iğne, boşluğa 2 sık iğne, köşelere 5 sık iğne yapacağız. Şimdi burayı yarım olarak başladık. Şimdi bu tarafa geldiğimizde, tekrar buraya dolaşıp geldiğimizde bunun içerisine 3 sık iğnemiz daha olacak. Sırayı o şekilde tamamlayacağız. Şimdi devam edelim. Şu elimle kıvıracağım. 2 tane sık iğnemi boşluğa yaptım. Burayı 5 tane sık iğne yapıyoruz olarak farz edelim. Çünkü köşe noktası. Hemen bakın şurada zaten belirli yerler var. Bir sık iğne yapıyoruz. Tekrar boşluğa 2 sık iğne. Yine bakın buraya geçiyorum, bir sık iğne. Boşluğun içerisine 2 sık iğne.
Bakın buraya bir sık iğne. Tekrar boşluğa geçiyorum. 2 sık iğne. Bakın bu noktaya bir sık iğne. Şimdi köşe noktasına kadar devam edelim. Köşe noktasında tekrar nasıl yaptığımızı göstereceğim. Bu şekilde devam edelim. Bakın şu çizgiye de batmayı unutmayın. Bu kaydırma yaptığımız ilmekler. Buraya da bir sık iğne yapacağız. Daha sonra köşeye geleceğiz. Evet, köşeye kadar geldim. Bakın şuraya da yine bir tane sık iğnemi yapıyorum. Şimdi köşe noktaya 5 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi bakın burada uç kısımlarda, yani burada ve burada aynı şeyi tekrar ediyoruz. Şu trabzan tepesine batmayacağız. Bakın burada şu çizgi var ya, bu çizgiye bir tane sık iğne yapıyoruz ya. Burada yapmayacağız. Çünkü buralarda genişleme yapıyor. O yüzden ne yapıyorum? Bakın sadece boşluklara çalışıyorum. Sadece bu boşluklara çalışıyorum. Bu uçta ve burada. Buna dikkat edin sadece. Şimdi bakın trabzan tepesini atlıyorum. Direkt boşluğun içerisine geçiyorum. Bir tane daha yapacağım. 2 sık iğne. Şimdi diğer boşluğa geçiyorum. Tekrar bir sık iğne daha. 2. Tekrar boşluğa geçiyorum. Bakın trabzanın tepelerine batmıyorum. Sadece bunu bu uç kısımlarda yapıyoruz. Şimdi tekrar diğer boşluğa geçelim. 1 2 boşluğa geçelim. 1 2 köşeye geldim. Köşeye geldiğimizde 5 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi bakın şöyle elinizde düzenleyin. Uç kısmı tamamladık. Şimdi artık kenar kısmı başladığımız için buradaki bakın bu kaydırma yaptığımız çizgiye, bu sıraya birer tane sık iğnelerimizi batmaya tekrar başlayacağız. Yanlarda birer tane batıyoruz. Şimdi bakın şu noktaya, batabildiğim noktaya giriyorum, sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra boşluğa geçiyorum. 2 tane sık iğnemi yapacağım boşluğa. Şimdi bakın bu çizgiye geldim. Şuraya batıyorum, ilmek alıyorum ve sık iğne yapıyorum. Boşluğa geçiyorum. 2 sık iğne. 1 2. Bakın tekrar bu noktaya şöyle batalım, ilmek alalım. Bir tane sık iğne. Boşluğa 2 sık iğne. 1 2. Tekrar bu noktaya bir tane. Şimdi batamadım. Şu noktaya bir tane batacağız. Boşluğa 2 tane. 1 2. Şimdi bakın diğer köşeye kadar aynı şekilde ilerleyelim. Bakın gördüğünüz gibi şöyle elinizde de düzenleyin. Tekrar edelim. Bakın buralara, bu uç kısma yaparken bu trabzan tepelerine batmıyoruz. Ama kenar kısımlarında hem boşluğa hem şu çizgi görünen kısma batıyoruz. Buraları ihmal etmeyin. Şimdi şu köşe noktasına kadar devam edelim. Köşeye kadar geldim. Bakın buraya batmayı ihmal etmedim. Yine bu çizgiye battım. Şimdi köşe noktasına geçiyorum. Köşe noktasına 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5. Dönüşümümüzü tamamladık. Şimdi bakın bu trabzan tepesine batmıyorum. Direkt boşluğa geçiyorum. 2 tane sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra bakın diğer boşluğa geçiyorum. 1 2. Diğer boşluğa geçiyorum. 1
2. Şimdi tekrar diğer boşluğa geçtim. 1 2. Tekrar boşluğa geçtim. 1 2. Şimdi bakın başladığımız noktaya geri geldik. Burada ne yapmıştık? 2 tane sık iğne yapmıştık. Köşelere 5 tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi bu köşe noktaya geldim. 1 İkinci sık iğnemi yaptım. 2 tane de burada yapmıştım. 4. Şimdi bir tane hemen direkt şu noktadan başlangıcıma kaydırma yapıyorum ve burayı 5'e tamamlamış oluyorum. Bakın hem düz bir bitiş elde etmiş olduk hem de 1 2 3 4 5 tane sık iğneyi köşede elde etmiş olduk. Şimdi bir üst sıraya çıkıyoruz. Bir üst sıraya çıkarken bir tane zincirimi çekiyorum. Bakın hemen ilk gelen sık iğnenin tam orta göbeğinden, tepeden batmıyorum. Tam orta göbeğinden batıyorum. İlmek alıyorum, sık iğne yapıyorum. Bakın tekrar gösteriyorum. Sık iğnenin tam ortasından giriyorum. Başak modeli veriyoruz buraya. İlmek alıyorum, örüyorum. Ortadan girdim. Bakın arkadan çıkıyorum tam. Şöyle göstereyim. İlmek aldım, sık iğne. Hemen bakın sık iğnenin tepelerine batmıyoruz. Sık iğnenin şu orta göbek kısmına batıyorum. İlmek alıyorum, sık iğne. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Başak modeli oluşturuyoruz. Şimdi tekrar göstereceğim. Bakın bu sık iğne. Sık iğnenin şöyle tam ortasından giriyoruz. Arkadan bu şekilde gözüküyor. İlmek aldım, sık iğne. Şimdi bu işlemi şurada 5 tane köşe artırması yaptık. Üçüncüsüne kadar devam edeceğiz. Bakın şöyle göstereyim. 1 2 3 şu üçüncü ilmeğe kadar, bu noktaya kadar devam edeceğiz. Burada artış yapacağız. Evet kızlar, bakın köşe noktasına kadar geldim. Burada 5 tane sık iğnem var. Onun 2 tanesini ördüm. Şimdi üçüncüsündeyim. Bu üçüncüsüne artış yapacağız. Bakın şöyle elinizi açabilirsiniz. Bu üçüncüye artış yapacağız. Aynı noktaya 3 tane sık iğne yapacağız. Bakın ortadan battım yine. Bu 1. Aynı noktaya tekrar batıyorum. 2. Aynı noktaya tekrar batıyorum. 3. Köşelerde 3. ilmekte artış yapıyoruz. Şimdi diğer köşeye kadar, bakın bu noktaya kadar her birine bir tane ilmek batacağım. Yine devam ediyorum. Bakın her birine bir tane. İlmeklerin şu orta kısmına batmaya dikkat edin. Tepe noktalarına batmayın. Başak görüntüsü. Bakın şöyle başak görüntüsü oluşacak. Devam edelim köşeye kadar. Evet, köşe noktasına geldim. Bakın bu köşedeki 5 tane sık iğnenin 2 tanesine tek battım. Şu an üçüncüsündeyim. Şu üçüncüye artış yapacağız. Bakın yine ortasından girdim. Bu noktaya 3 tane sık iğne yapıyorum. Aynı noktaya tekrar 3 tane sık iğne yapıyorum. Evet, artışımızı yaptık. Şimdi yine tek batmaya devam edeceğim. Her ilmeğe bir tane batarak ilerleyeceğim. Bu şekilde. Şimdi bakın böyle tekrar göstermek istemiyorum. Aynısı çünkü. Buradan her birine bir tane batarak ilerleyeceğim. Buradaki 5 tane ilmeğin üçüncüsüne 3 kere batarak artış yapacağım. Daha sonrasında şu noktaya geldiğimde tekrar burada ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Evet, şimdi tamamen bu tarafı bitirdim. Köşeye geldim. Burası hem bitiş noktamız hem de tekrar köşe artırmasını nasıl yapacağımızı göstereceğim. Şimdi bakın burada yarım başladık. Burada bizim 3 tane, yani şurada kaydırma ilmeğimiz var. Bunu da ilmekten sayıyoruz. 1 2 3 tane ilmeğimiz var. Şimdi ilk 2 tanesini normal örüyorum yine göbeğinden, yani şu sık iğnenin ortasından battım. Bakın 2 taneyi ördüm. 2 burada, 2 tane burada. Şimdi bir tane şurada kaydırma yaptığımız ilmek var. Burada artış yapacağız. Ama nasıl artış yapacağız? Şimdi kaydırma ilmeğini de ilmeğe dahil ettiğimiz için 2 sık iğne batacağım. Üçüncüsünü kaydırma ilmeği olarak kullanacağım. Bakın burayı kaydırma ilmeği olarak kullandığım için de direkt şu ortadan giriyorum. Bakın şöyle ortadan girdim.
Buradan ilmeğimi alıyorum. Bir tane daha aynı noktaya gidiyorum ve 2. Şimdi bu noktada artık bakın burada ipimizi keseceğiz. Şu ipinizi kesin. Şöyle çıkarttım. Şu başlangıçtaki ilmeğimin arka kısmından tığımı geçirip buradan ipi öne doğru alıyorum. Daha sonra bakın burada bir tane ilmek görüntüsü vereceğiz. Şu son ilmeğin altından girelim. Altından girdik. Bakın bu ilmeği bu ipi içeriye doğru çekelim. Şöyle burada yine bir tane ilmek varmış görüntüsü verdik ve bitişimiz gayet güzel oldu. Şöyle bu ipi arkada gizleyelim. Bunu ben daha sonra da gizleyeceğim size şöyle göstermek için. Şöyle arkada gizleyin. Yan parçamız hazır. Bunun ölçüsünü size vermek istiyorum. Şu diğer yan parçam da burada. Şöyle ölçüsünü vermek istiyorum. 20 santim uzunluğu. Eni 9,5 santim olmuş. Şimdi bakın iki parçamız hazır. Yan parçalarımız hazır. Bunu ütüleme yapacağız. Ben şimdi hepsini tamamladıktan sonra ütüleme yapmayı planlıyorum. Bakın şöyle iki parçam hazır. Şimdi ben bir parçayı hazırladım. Şu ön parçalardan bir tanesini hazırladım. Tabii ki de ütülemedim. Daha sonra beraber ütülemek istiyorum. Sadece bu ön parçadaki farkımız ilmek sayımız. Bakın yan parçalarla aynı aslında. Aynı şekilde başlayacağız. Sadece buranın tek farkı ilmek sayısı. Kenar kısımlarının gidişi, başlangıcımız aynı şekilde ama ben size tekrar göstermek istiyorum. Şimdi şöyle uzunca bir miktar ipimizi bırakalım. Bakın şöyle bir miktar ipimizi bırakalım. Çünkü ilmek atacağız. Şuradan şu uzun bir miktar ipimi ayırdıktan sonra şuradan hemen tığımı geçiriyorum. Şöyle bir tur çevirdim. Kilit zincirimi yapıyorum. Daha sonrasında şimdi ilmek atmaya başlayacağız. Tığımın etrafında çevirdim. İlmek aldım. İkisini birlikte ördüm. Şöyle hafif esnetiyorum. Tığımın etrafında çevirdim. İkisini birlikte ördüm. Bu ipi tığımın etrafında çevirdim. İkisini birlikte ördüm. Bakın tığımın etrafında çeviriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Tekrar göstermek istiyorum. Bakın tığımın etrafında çevirdim. İkisini birlikte ördüm. Bu şekilde toplam 46 ilmek örelim. 46 ilmeği tamamladıktan sonra tekrar buluşalım. Evet kızlar bakın 46 ilmeği tamamladım. Gördüğünüz gibi bu şekilde ilmeklerimi attım. Şimdi 46 ilmekten sonra 3 tane zincir çekiyorum. 2 3 tane zincirimi çektim. Başına bir kere doladım. Bakın bu 46. ilmeği atlıyorum. 44. ilmeğe batarak başlangıcımı yapıyorum. Önce ikisini, sonra ikisini. Tekrar bir zincir, başına bir kere doladım. Bakın bir tane atlıyorum, ikinciye geçiyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde yuvalarımızı oluşturacağız. Tamamen yan parçanın aynısı. Sadece farkı ilmek sayılarının daha fazla olması. Bir tane zincir çektim. Bir ilmek atlıyorum. İkinciye geçiyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde yuvalarımızı oluşturmaya başladık. Bir zincir, başına doladım. Bakın bir tane atlıyorum. İkinciye geçiyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Sıranın sonuna kadar devam edeceğim. Yuvalarımı oluşturmaya. Arada bir zincir çekmeyi unutmayın. Bir tane atlıyoruz. İkinciye ikili trabzan yapıyoruz. Bir tane zincir. Sıra sonuna kadar devam edelim bu şekilde. Sıra sonunda tekrar devam edeceğiz. Sıra sonuna kadar geldim. Bakın şöyle sıramın sonuna kadar geldim. Toplamda 22 oldu. Bu sonuncuyla birlikte 23 tane boşluğumuz oluşmuş olacak.
Şimdi başına doluyorum. Bir tane atlıyorum. Sıra sonundaki ilmeğe de batarak sıramı tamamlıyorum. Zaten yan parçayla aynı arkadaşlar. Ama ben tekrar göstermek istiyorum. Yeni başlayanlar olabilir aranızda. Şimdi buradan bu noktaya kadar kaydırma ilmekleriyle sıra başına geleceğiz. Hafif esnetiyorum ilmeğimi, çeviriyorum. İlk boşluğu atlıyorum, ikinci boşluğa batıyorum, kaydırma yapıyorum. Trabzan tepesine geliyor bakın. İkinci şuraya geliyorum. Bakın ilmeğin bana bakan kanadından, burayı karıştırmayın, söylemeyi unuttum. Bu ilmeklerin, bakın şu ilmeklerin kendinize bakan tarafından, tek kanadından örüyorsunuz. Evet kızlar, bakın şimdi buradan devam ediyorum. İlmeklerin bana bakan tek kanadından kaydırma yaparak sıramın sonuna kadar ilerleyeceğim. Şöyle ortadan giriyorum. Arka, yani bana bakan tek kanattan sıra sonuna kadar devam edelim. Bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonuna kadar kaydırma yapmaya. Şimdi şu son ilmeklerimizi de yapalım. Bakın trabzanın üst noktasına kaydırmamı yaptıktan sonra, bakın ilk burada zincir çekerek yukarı çıkmıştık ya, ilk zincire yine tek kanattan batıp kaydırma yapıyorum. İkinci zincire batarak tekrar tek kanattan kaydırma yapıyorum. Şimdi bakın bu noktada yine sıramızı tamamlamış olduk. Burada atladığımız kaydırma ilmeğini burada tamamlamış olduk arkadaşlar. O yüzden mutlaka buradaki zincirleri yukarıya çıkış noktasında kaydırma ilmeklerinizi burada tamamlıyorsunuz. Şimdi tamamen net bir şekilde anlayacaksınız, kafanız karışmasın. Yani buradaki zincirlere her zaman 2 tane zincire kaydırma yapıyoruz arkadaşlar. Mutlaka bu 2 tane zinciri kaydırma ilmeklerine çalışın. Zaten burada atladığımız için bir ilmek burada eksiliyor. O yüzden eksildiği için burada tamamlıyoruz. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız. Tekrar yuvalarımızı çalışacağız. Şöyle esnettim. Çeviriyorum. Bakın burada batmam gereken nokta şu, geriye boşluğa iniyorum. İlmek alıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bakın bu benim bir üst sıraya çıkıştaki kullanacağım yükseklik. Şimdi 2 zincir daha çekiyorum. Bu 2 tane zinciri de bir sonraki sırada kaydırma ilmeği olarak kullanacağım için 2 tane zinciri mutlaka çekiyorum. Şimdi ben ip değiştirdim. Burada bakın bağladım şöyle. Başına doluyorum. Bakın bir tane atlıyorum. Şu trabzanın tepesindeki bu kaydırma ilmeklerine batmıyorsunuz. Bakın şu tepelere batmıyorsunuz. Şu ilmeğin tam, yani trabzanın tam tepesinden girin. Şöyle ilmek alın. Önce ikisini, sonra ikisini. Tekrar bir zincir. Başına doladım. Bakın burada hemen bir tane atlıyoruz ya. Hemen trabzanın tepesindeki şu tepe boşluğuna batıyorum. Bakın arkadan çıktım. İlmeğimi alıyorum. Şu ipi içeride yürütmek istiyorum. Önce ikisine, sonra ikisine. Bir zincir çekiyorum. Başına doluyorum. Bakın burada ne yaptım? Bir boşluk atlıyorum. Hemen trabzanın tepe noktasına geliyor. Trabzanın bakın tepe noktasından, şu noktadan giriyorum. Arkadan çıktım, bakın gördüğünüz gibi. Buradan ilmeğimi alıyorum. Önce ikisine, sonra ikisine. Bakın bu şekilde örerseniz eğer kutucuklarınız daha güzel oluyor. Burada benim bağlantı noktam olduğu için bir yamulma oldu, problem değil. Bu şekilde örerseniz kutucuklarınız daha düzgün duruyor. Sıralarınız daha muntazam ve geniş olur. Şimdi bir tane yine başına doladım. Bakın bir atlıyorum. Trabzanın tepe noktasına geliyor. Şunu alayım marka, kafanız karışmasın. Bakın trabzanın tepe noktasından batıyorum. Arkadan çıktım. İlmek aldım. Önce ikisini, sonra ikisini. Bir zincir. Başına dola. Bakın şuradaki bir ilmeği atlıyoruz. Trabzanın tepe noktasından hemen şu noktadan giriyorum. Arkadan çıkıyorum.
Tepeden girdim. Bakın arkadan çıktım. İlmek alalım. Önce ikisini, sonra ikisini. Bakın bu şekilde sıranın sonuna kadar devam edelim. Bir tane atladım. Bakın bu trabzanın tepe noktasına şu noktadan batıyorum. İlmek alıyorum. Önce ikisini, sonra ikisine. Tekrar bir zincir. Bu şekilde sıranın sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonunu nasıl yaptığımızı göstereceğim tekrar. Bir tane zincir çekiyorum, başına doluyorum. Bakın bu tepeye batmıyorum. Burada düzgün bitmesi için bakın tam şöyle köşeye doğru, aşağı doğru, bakın şöyle yaptığınızda zaten burada bir boşluk oluşuyor. Hemen bu boşluğun içerisine girin. Buradan battığınızda önce ikisini, sonra ikisini çekerek sıranızı tamamlayın. Bu şekilde bitirirseniz daha düzgün bir bitiş olacak. Bakın gördüğünüz gibi iki sırayı birlikte tamamladık. Şimdi üçüncü sıra için yine çeviriyorum. Şöyle esnetin ilmeğinizi, döndürdüm. İlk ilmeği atlıyorum. İkinci ilmeğin tepe noktasından bana bakan kısımdan batarak kaydırma yaparak sıra sonuna kadar ilerleyeceğim. Bakın bu şekilde artık sıralarımız aynı. Ben yine göstermek istedim. Yan parçayla aynı zaten. Şimdi bakın bu şekilde kaydırma yaparak her ilmeğe böyle bir tane kaydırma yaparak ilerleyeceğim. Sıranın sonuna kadar geleceğim. Burada çektiğimiz iki tane zincir var ya. Bu iki tane zincire de yine kaydırma yapacağım. Önce birine, sonra ikincisine kaydırma yapacağım ve sıramı tamamlamış olacağım. Daha sonra esneteceğim. Çevireceğim. Bakın buradaki hemen boşluktan yuvalarımızı yapmaya devam edeceğiz. İlkini burada geriye doğru batarak sık iğnemi yapacağım. Yine buradaki gibi, buradakinin aynısı. Ne yapmıştık? Bir geriye geldik. Hemen buradan boşluğa battık. Sık iğnemizi yaptık. Zincir çekerek bir üst sıraya devam etmeye başladık. Daha sonrasında zaten bakın şu noktaya batmış oluyoruz aslında. Buradan dönüşte gelirken buradan arka tek kanattan batarak kaydırma yapıyoruz ya. Aslında battığımız nokta bakın tekrar trabzanın üst noktası. Kafanız karışmasın. Buradan kaydırma yaparak geldiniz. Bakın bu noktalara çalışıyorsunuz. Bakın şu arka tek kanada battığı için şuradan tekrar arkadan, yani şöyle ortadan giriyorsunuz. Buralara tekrar yuvaları yapmaya devam edeceğiz. Eğer anlamadıysanız ya yan parçayı ya da tekrar burayı başlangıcı alın. Burada nasıl yaptıysak aynı şekilde ilerleyeceğiz. Yine 12 sıra boyunca öreceğiz. Şöyle bakın, bunu ütülemedim zaten. Ütülediğinizde bu düzelecek. Bu şekilde parçanızı hazırlayacaksınız. Toplam 12 sıra devam edeceksiniz. Daha sonrasında bakın kenar gideceğiz. Kenar gitmeyi de nasıl yapıyoruz? Tekrar göstermeyeceğim. Aynısı çünkü. Kenarı da bakın yine buradaki gibi, yan parçadaki gibi önce 2 sık iğne ile başlayacağız. Buradan kenar kısımlarını aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Tekrar göstermek istemiyorum. Çünkü aynısı olduğu için bir daha göstermeyeceğim. Lütfen bu yan parçayı nasıl yaptık onu açın. Onun bu kenar kısmını nasıl yaptık oradan da izleyebilirsiniz. Aynı, herhangi bir farkı yok. O yüzden göstermeyeceğim dediğim gibi. Daha sonrasında bunun kenar kısmını da bitirin. Buradaki gibi kenar kısmını da bitirin. Sonrasında taban ve askı çalışması yapacağız. Ve bitirdikten sonra mutlaka bunları ütüleyin arkadaşlar. Ben hepsinin tamamı bittikten sonra ütüleme yapacağım. Sizler de mutlaka ütüleyin, çünkü ütülemezseniz bakın çok şey durmuyor. Ütülediğinizde daha güzel duracak. Şimdi parçalarımızı lütfen tamamlayalım. Aynı şekilde yapmaya çalışın. Zaten çok kolay bir model. Anlamadıysanız yani şu yan parçayı açarak da izleyebilirsiniz. Aynı şekilde sadece sayı farkı var. Bu 23 tane boşluk. Bunda 7 tane boşluk var. Onun dışında farklı bir işlemi yok. Buradakinin aynısını burada da çalışacağız. Şimdi ben bu parçayı da tamamlayacağım. Daha sonrasında taban yapımı ve askı yapımıyla birlikte devam edeceğiz. Hemen hazırlayıp geliyorum. 12 sıra boyunca ördüm. İkinci parçamız bu. Ön parçalarımızdan ikinci parçamız. Şimdi bunu zaten buradaki yan parçadaki gibi kenarlarını yapacağız. Ama ben yine göstermek istiyorum. Zincir falan çekmiyoruz. Direkt boşluğun içerisine giriyoruz.
sık iğne yapıyoruz. Tekrar aynı noktaya bir tane daha sık iğne yapıyorum. 2 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi normalde köşelerde 5 tane sık iğne yapıyoruz. Ama başlangıcımız olduğu için burada 2 tane sık iğne başlıyoruz. Daha sonrasında tekrar bu boşluğun içerisine sık iğnelerimizi 5'e tamamlayacağız. Şimdi 2 tane sık iğneden sonra hemen bakın şuradaki boşluk, kaydırma yaptığımız sıra, bu sıradaki şu boşluğun içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar boşluğun içerisine 2 sık iğne. Bakın burada zaten yeri belli. Buraya yine bir tane sık iğne yapıyoruz. Boşluğun içerisine 2 sık iğne. Bakın buraya bir tane sık iğne. Bakın bu şekilde kenar çalışması yapıyoruz. Şimdi diğer köşe noktasına kadar aynı şekilde boşlukların içerisine 2, şu kaydırma yaptığımız sıraya 1, boşluğa 2, kaydırma yaptığımız sıraya 1 şeklinde ilerleyeceğiz. Şu köşe noktasına kadar gelelim. Köşeye kadar geldim. Yine şuraya bir tane sık iğnemi yapıyorum. Şimdi bakın buradaki boşluğun içerisine 5 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Dönüşümüzü sağladık. Bakın şöyle dönüşümüzü sağladık. Şimdi burada yanlarda şu kaydırma yaptığımız ilmekleri, yani şunlara birer tane sık iğne yapıyoruz ama burada ve burada trabzan tepelerine batmıyoruz. Buraları atlıyoruz. Sadece boşluklar içerisine çalışıyoruz. 2'şer sık iğne yapıyoruz. Bu boşlukların içerilerine 2'şer tane sık iğne yapıyoruz. Bu trabzan tepelerini atlıyoruz. Burada da yine aynı şekilde sadece boşlukları çalışıyoruz. Trabzan tepelerini boş bırakıyoruz. Sadece yanlarda şu çizgi olan kısımlara birer tane sık iğnemizi çalışıyoruz. Şimdi bu kısmı yapalım. Boşluğun içerisine giriyorum direkt. 2 tane sık iğne yapıyorum. Diğer boşluğa geçiyorum. 2 sık iğne. Diğer boşluğa geçiyorum. 2 sık iğne. Diğer boşluğa geçiyorum. 2 sık iğne. Şimdi diğer köşe noktasına kadar aynı şekilde devam edeceğim. Bu noktaya gelene kadar her bir boşluğa 2 tane sık iğne çalışalım. Köşe noktasına kadar geldim. Bakın şöyle kenar kısımlarımız düzelmeye başladı. Köşe noktasına geldik. Yine köşe noktasına 5 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Dönüşümüzü sağladık. Şimdi tekrar bakın bu çizgilere olan kısımlara bir tane sık iğnemizi yapacağız. Şimdi burada batabileceğiniz yerlerden batın. Bir tane sık iğne. Bakın buraya bir sık iğne. Şimdi boşluğun içerisine geçiyorum. 2 sık iğne. Tekrar buraya geldim. Buraya bir sık iğne. Boşluğa geldim. 2 sık iğne. Tekrar bu noktaya bir sık iğne. Tekrar boşluğa 2 sık iğne. Buraya bir sık iğne şeklinde köşeye kadar geleceğim. Köşeye geldiğim zaman 5 sık iğne yapacağım. Daha sonra direkt boşluk içerisine geçiyorum. 2 sık iğne, 2 sık iğne boşluklara batıyoruz. Trabzan tepelerini atlıyoruz.
şu köşe noktasına kadar gelelim. Köşe noktasına geldiğimiz zaman burada yapmanız gerekenleri tekrar söyleyeceğim. Daha sonrasında bir sıra daha üst sıraya çıkacağız. Bir sıra daha tamamlayacağız. Daha sonrasında parçamızı tamamlayacağız. Şimdi bu kenar kısmından bu noktaya kadar gelelim. Burada dediğim gibi trabzan tepelerine batmıyorsunuz. Sadece boşluk içerilerine ikişer tane sık iğneler yapıyorsunuz. Şu noktaya kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Bakın bir tur boyunca etrafını dolaştık. Şimdi başlangıç olan yere geldik. Burada 2 tane sık iğne ile başlamıştık. Toplam 5'e tamamlamamız gerekiyor. Şimdi boşluğun içerisine 2 tane sık iğne yapıyorum öncelikle. 2 burada, 2 burada, 4 oldu. Şimdi bir tane daha sık iğne yaparsam burada birleştirme yaptığımda bir potluk oluşacak. O yüzden kaydırma ilmeğini sık iğne olarak sayacağım. Hemen ilk başladığımız sık iğnenin tepesinden batıyorum. Buraya kaydırma yapıyorum. Bakın ne olmuş oldu? Burada 5 tane sık iğne tamamlamış olduk. Hem de burada bir potluk oluşmadı. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız. Son sıramızı tamamlayacağız. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen bakın buradaki sık iğnenin tepesine batmıyorum. Şöyle orta noktasından giriyorum. Arkadan çıkartıyorum. Bakın bu şekilde başak modeli vereceğiz. Şöyle devam edelim. Bakın sıradakine geçiyorum. İlmeklerin tepe noktasına batmıyoruz. Sık iğnelerin bakın şu orta başak kısmından giriyoruz. Arkasından çıkıyoruz. Bu şekilde köşe noktasına kadar örelim. Köşe noktasında tekrar artışımız olacak. İlmeklerin kesinlikle tepe noktasına batmayın. Bakın şöyle tepe noktasına batmayın. Şu ilmeklerin orta başak olan kısımlarına batıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar bakın şu noktaya kadar devam edelim. Daha sonrasında burada artışımız var. Köşe noktasına kadar geldim. Bakın burada 5 tane sık iğnemiz vardı. Şimdi burada şu kenar kısmını da örüyorum. Bakın 5 tane sık iğnem var burada. Şimdi 1-2 tanesini normal örelim. Üçüncüde artış yapacağız. İkinciyi örüyorum. Şimdi bakın burada üçüncüye artış yapacağım. Üçüncü ilmeği yine orta kısmından batıyorum. Başak kısmından. Buraya 3 tane sık iğne yapıyorum. Aynı noktaya. 2 ve 3. Daha sonra her ilmeğe bir tane sık iğne yaparak ilerleyelim. Devam edelim bu şekilde. Şimdi bakın bu noktada devamını anlatmayacağım. Çünkü aynısı. Yan parçada da yapmıştık. Aynı şekilde devam edeceğiz. Buradan bu 5 tane sık iğne olan noktaya kadar her birine bir tane batıyoruz. 5 sık iğnenin üçüncüsüne 3 tane artırma yapıyoruz. Daha sonra tekrar yine her ilmeğe bir tane batarak bu köşeye geliyoruz. Yine köşede yine aynı artışı yapıyoruz. 5 tane ilmeğin üçüncüsüne 3 kere batarak artış yapıyoruz. Sonrasında tekrar bu noktadan başlangıç noktamıza kadar geliyoruz ve burada tekrar ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. Nasıl bitirmeniz gerektiğini göstereceğim. Şu noktaya kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Bakın 2 tane burada yine sık iğnemi yaptım. 2 tane de burada sık iğnemiz var. Bakın burada da kaydırma ilmeğimiz var. Şimdi bu noktaya 3 tane sık iğne yapmayacağız. 2 tane sık iğne yapacağız. Bir tane de kaydırma ilmeği olacak. Yani 3 tane artış yapmış olacağız. Kaydırma ilmeğini de sık iğne olarak sayıyoruz. Hemen bakın bu ilmeğin orta kısmından şuradaki boşluktan giriyorum. İlmek alıyorum. Bir tane daha aynı noktaya giriyorum. 2. Şimdi burada ipinizi kesin. Tığınızdan şöyle çıkartın. Şimdi bakın bu ilk başlangıcınız olan sık iğnenin şu arkasından tığınızı geçiriyorsunuz. Şöyle biraz sert örmüşüm. Şu arkadan geçirdim. Bu ipi öne doğru alacağım. Şimdi burada bir tane ilmek görüntüsü oluşturacağız. O yüzden bu ipi öne aldıktan sonra bakın şu son yaptığım sık iğnenin altından gireceğim.
Bu ipi içeriye doğru alacağım. Bakın burada yine bir tane ilmek oluşturmuş oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi köşe kısmı hiç buradaki bağlantılarımız belli olmadı. Bu ipi arkadan gizleyebilirsiniz. Şimdi ben bu parçalarımı ütüleyeceğim. Daha sonrasında taban ve askı çalışması yapacağız. Hemen bunları kenara alıyorum. Ütüleyip geliyorum. Şimdi tabanı başlayacağız. Taban için yine şöyle hemen ipimizi alalım. Uzunca bir miktar şöyle ip bırakalım. Öncelikle kilit zinciri yaparak başlıyoruz. Daha sonrasında yine diğer ön parçada ve yan parçada olduğu gibi ilmek atarak başlıyoruz. Bu ipi tığımın etrafında dolaştırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Tığın etrafında dolaştırıyorum. Bu şekilde ilmekler atacağız. Çok gevşek bırakmayın. Şu an 47 ya da 48 ilmekle başlayacağım. Tabanı ölçerek yapacağım. Şöyle 47 ilmek atacağım öncelikle. Daha sonrasında bakacağım, yeterli gelirse tabanı yapmaya başlayabiliriz. 47 tane ilmek attım. Bu 47 ilmek yeterli. Çünkü bakın şöyle tuttuğunuzda şu şekilde tabana denk geliyor. Zaten bir turda etrafını dolaşacağız. Yani bir sıra daha kenar kısımlarına gitmiş olacağımız için bu yeterli. Şimdi hemen direkt başlayacağız. Şöyle ilmeğinizi çıkartıyorsunuz. Çevirdiniz. Bakın şöyle direkt çeviriyorum. İlmeği çıkarttım. Şöyle çeviriyorum. Buradan örmeye başlayacağım. Hemen ilk boşluğun içerisine gireceğim. İlmek alacağım. Bakın bu ilmeği tığıma tekrar geçireceğim. İkisini birlikte örerek başladım. Şimdi sıradakine geçiyorum. Şu ipi içeride yürütebilirsiniz. Sık iğne yapıyorum. Bakın. Sıradakine geçiyorum. Sık iğne. Sıradakine. Sık iğne. Bakın bu şekilde sıranın sonuna kadar devam edeceğiz. Sıra sonunda tekrar göstereceğim. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi bakın şu sondaki ilmeğe de bir tane batacağız. Burası biraz zor batıyor. Son olduğu için. Şöyle bir tane de buraya batıyoruz. Şu ilmeği aldım. Tığımı çıkartıyorum. Şimdi önce bu ilmeği alıyorum tığıma. Daha sonra buradaki ilmeği şöyle çevirerek bu ikisini bu şekilde örüyorum. Sıramı tamamlamış oldum. Bakın bu şekilde birinci sıramızı tamamladık. Tamamen bu şekilde öreceğiz aslında. Şimdi ikinci sırayı göstereceğim. İkinci sırada yine ana gövde ve diğer yan parçada yaptığımız gibi arkadan bu kısımlardan şu tek kanatlardan batarak sıra sonuna kadar geleceğiz. Şimdi şöyle biraz esnetiyorum. Çeviriyorum. Şimdi burada ilk ilmeğe bakın, ilk hemen önüme gelen ilmeğin şöyle tek kanadından batarak başlayacağım. Burası biraz zor batıyor. Şöyle biraz esnetin buradan. Bakın arka, yani bana bakan tek kanadına battım. İlmek aldım. Kaydırma yapıyorum. Bakın ilmeğin bana bakan tek kanadından batıyorum. İlmek alıyorum ve kaydırma yapıyorum. Şöyle. Bana bakan tek kanadına batıyorum, ilmek alıyorum ve kaydırma yapıyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerleyeceğim. Daha sonra ikinci sırayı göstereceğim. Zaten sıramız aynı olacak. Birbirinin aynı şeklinde olacak. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna geldikten sonra şurada tekrar bir üst sırayı göstermek istiyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Bakın burada şurayı karıştırmayın. Başlangıç ilmeğimiz var. Şöyle çevirin. Bakın buradaki başlangıç ilmeğine de mutlaka şu arkasındaki ilmeğe kaydırmanızı yapın. Sıranızı o şekilde tamamlayın. Şimdi bu ilmeği yine esnetiyorum ve tığımdan çıkartıyorum. Çevirdim örgümü.
Şimdi bakın, burada batacağınız yer şu ilk yaptığımız başak olan kısmın orta kısmı. Şöyle, zaten çalışacağımız yerler şu başakların ortaları. Bunların orta kısımlarından batarak ilerleyeceğiz. İlk sıra biraz zor olur. Sonrasında alışacak. Bakın, şu noktaya batacağız. Şurada başak olan kısma batacağız. İlk ilmek zorlayacak. O yüzden önemli değil. Şöyle birazcık esneterek, bakın esneterek battım. Şöyle arkadan çıktım. Buradan ilmeği alıyorum. Genişletiyorum. Diğer ilmeği tığıma geçiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Şimdi bakın, buradaki başakları dediğim gibi çalışacağız. Başak modelinin ortasından girdim. Arkadan çıkıyorum. İlmek alıyorum. Hafif esnettikten sonra örüyorum. Tekrar sıradakine geçiyorum. Tam orta kısmından batıyorum. Şöyle arkadan çıkacağım. İlmek aldım. Şöyle hafif esnetelim. Örelim. Aşağı iniyorum. Bakın, şu V olan kısmın tam ortasına batıyorum. Arkadan çıktım. İlmeğimi aldım. Hafif esnetin. Daha sonra bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Bakın, gördüğünüz gibi burada başak başak modeller oluşmaya başladı. Yine aşağı iniyorum. İlmek alıyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar devam edeceğim. Sıralar birbirinin aynısı. Başlangıçlarımız her zaman bu şekilde. Bunu unutmayın. Şimdi sıra sonuna kadar devam edeceğim. Buradaki bitişi tekrar göstereceğim. Daha sonrasında kendiniz örebileceksiniz. Çünkü sıralar birbirinin tekrarı. Hemen sıramın sonuna kadar gidip geliyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Bu sondaki ilmek dönüyor arkadaşlar. Bu çok önemli değil. Bunu tığınızda düzenleyeceksiniz. Bakın, bu dönüyor. Şöyle tığı şu şekilde aradan geçirin. İlmeği düzenleyin. Bakın, gördüğünüz gibi çektiğinizde tekrar düzeliyor. Şimdi buradan giriyorum. Bakın, arkadan yine çıkacağım. İlmeğimi aldım, esnettim, tığımı çıkarttım. Önce bu uzun olan ilmeği alıyorum tığıma. Daha sonra bu kısa ilmeği bu şekilde aldıktan sonra ikisini birlikte örüyorum. Sıramı tamamladım. Şimdi sıralar birbirinin aynısı artık. Burayı daha fazla anlatmayacağım. Hep aynı şekilde ilerleyeceksiniz. Sıra başlangıcınız ve sıra sonunuz bu şekilde olacak. Şimdi diğer sıraya geçerken ne yapacaksınız? Buradan hemen, bakın, şuradan ilk ilmekten başlıyorsunuz. Kaydırma yaparak sıranızın sonuna kadar geliyorsunuz. Bakın, şuradaki ilmeği de unutmayın. Bu başlangıç olduğu için, bakın, burada esnek bir ilmek var. Buna da mutlaka kaydırma ilmeğini yapın. Buradan sonra daha önce gösterdiğim gibi tığınızdan ilmeği çıkartın. Başlangıcınızı yapın. Ben şimdi birkaç sıra daha öreceğim. Sıralarımı tamamlayacağım ve size kaç sıra yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Şimdi ben sıralarımı tamamlayıp geliyorum. Evet, tabanımı hazırladım. Şimdi kaç sıra yaptığımı söylemek istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12 sıra ördüm. Şimdi kenar kısımlarını gideceğiz. Sadece şu 3 kenar kısmını gideceğiz. Bu kısmı dokunmayacağız. Burada bir çalışmamız yok. Şimdi kenar kısımlarının sık iğnesini gidelim birlikte. Şimdi öncelikle şuradan bir tane zincir çekerek başlayacağım. Bakın, zaten buradan aşağı doğru sık iğnelerim var. Her birinin içerisine bir tane batarak aşağı doğru ineceğim. Şimdi hemen ilkinden başlayalım. Şöyle bakın, şuradan başlıyorum. Normal yine şu esneterek sık iğnemi yaparak aşağı ineceğim. Şimdi buraya battıktan sonra diğerine geçiyorum. Bakın, yine her birine bir tane batıyorum. Bakın, şöyle her birine bir tane sık iğne yaparak aşağı doğru ineceğiz.
Şu sıraları atlamadan batın. Zaten yukarıya doğru bu battığımız ilmeklere tek tek batıyorum. Her sıraya bir tane, sıra sonunda bakın bu şekilde olmuştu. İlmeğimiz V şekliyle batıyorum yine aynı ona. Tam bu V'nin bakın orta kısmına batıyorum. Tam V'nin ortasına batıyorum. Şimdi köşeye geldim. Bakın burada ilmeğimi yaptım. Şimdi bakın burada şöyle bir şey yapacağız. Bakın burada delik delik olan kısımlar var. Buralara batmayacağız. Yine bir üst sıradaki bakın bu, yani bir üst sıradaki şu ilmeklerin orta göbeklerine batacağız. Neden böyle yapacağız? Buradan battığımızda normal sık iğne şekliyle oluyor ve güzel durmuyor. Yani batımı hoş durmuyor. O yüzden bakın buradaki ilmeklerin şu ortalarına batarak devam edeceğim. Şimdi bakın o yüzden burayı köşe sayıyorum. Buraya batmayacağım. Burayı köşe sayıyorum. Buradan devam edeceğim için buraya artırma yapacağım. Şu noktalara batmayın. Çünkü sık iğne yaptığınızda çok zayıf kalıyor ve tok durmuyor. Güzel olmuyor. Şimdi birinciyi yaptık. Aynı noktaya tekrar batıyorum. 2. Bir tane daha batacağım. 3. Bakın 3 tane aynı noktaya battım. Şimdi sıradakine geçiyorum. İlmeğin orta kısmından giriyorum. Şöyle esnetiyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Batıyorum ortadan. Esnetiyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Batıyorum ortadan. Bakın esnetiyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Bakın bu şekilde yaptığınızda daha hoş bir görüntüsü oluyor. Ütülediğimizde daha güzel duracak. Ütülediğimizde her tarafı eşit olacak zaten. Şu büzülmeler düzelecek. Şimdi bakın şöyle göbeklerine batarak ilerleyeceğim. Yine bu şekilde ilerliyorum. Şimdi diğer köşeye kadar aynı her birine bir tane sık iğne yaparak ilerleyeceğim. Şu köşede tekrar devam edeceğiz. Köşeye kadar geldim. Şimdi köşe noktasına batıyorum. Yine 3 tane sık iğne yapacağım. Tam köşe dönüşü olduğu için 1 2 3. Şimdi yine aynı şekilde bakın her ilmeğe bir tane batarak yukarı doğru çıkacağım. Nereye batıyoruz? Bakın karıştırmayın burayı. Şu ilmeğin tam orta göbeğine batıyoruz. Tam ilmeğin ortasından. Bakın gördüğünüz gibi gayet güzel duruşta, hoş oldu. Zaten bunu birazdan ütüleyeceğim ben. Buhar vereceğim. Tamamen kalıp gibi olacak. Daha sonrasında birleştirme yapacağız. Şimdi bunu tamamlayalım öncelikle. Şurada nasıl bitirdiğimi de göstermek istiyorum. Sıranın sonuna kadar şöyle gelelim. Şimdi son şu noktaya da batıyorum. Bu noktada şu ipimi bir zincir çekerek keseceğim. Evet. Şimdi ütüleme yapacağım ben. Diğer parçalarımı da aynı şekilde ütüleme yapacağım. Bunları ütüleyeceğim. Sonrasında birleştirme yapacağız hep beraber. Şu sap kısmını da göstermek istiyorum nasıl yapıldığını. Ben bir tanesini hazırladım. Bir tanesini de beraber hazırlayalım. Şöyle bakın şu kadar bir sap hazırladım. Yine tabanda yaptığımız şekilde yapıyoruz ama ilmek sayısı farklı. Uçtan şöyle uzunca bir ip bırakalım. Şöyle bir ip bırakalım. Bunu dikmek için kullanacağız. Daha sonrasında şöyle tığımı şuradan alıyorum ve kilit yapıyorum.
Şöyle sıkıştıralım. Tığımda çevirdim. Bir tane ilmek attım. Tekrar tığımda çevirdikten sonra ikinci ilmek. Devam ediyorum. 3 devam ediyorum ve 4 tane ilmeğim olmuş oldu. Şimdi buradan çeviriyorum direkt. Bakın şöyle çeviriyorum ve tığımdan ilmeğimi çıkartıyorum. Hemen şuradaki boşluktan içeriye geçeceğim. Buradan ilmek alacağım. Buradaki ilmeği de tığıma geçireceğim ve ilk ilmeğimle bakın şöyle başlamış oldum. Sıradakine geçiyorum. Şöyle esnetin. Sıradakine geçiyorum. İlmek aldım. Sıradakine geçiyorum. İlmek çıkarttım. Tığımdan çıkartıyorum. Buradaki tığıma geçirdim ilmeği. Daha sonra şuradaki ilmekten geçerek bakın böyle sıramı tamamlamış oldum. Bu sırada 4 tane ilmeğimiz var. Şimdi tekrar çevirelim. Yine aynı tabanda yaptığımız gibi bakın buradan kaydırma yaparak başlıyoruz. Şöyle bu ilk ilmeğe batmak biraz zor. Şöyle esnetin öncelikle arkadan. İlmek aldım. Kaydırma. Bakın hemen arka lobunu kullanıyorum. Yani bana bakan lobu. İlmek aldım. Kaydırma. Sıradakine geçtim. İlmek aldım. Kaydırma. Bakın buradaki ilmeğe de yine şöyle batarak kaydırma yapıyorum ve sıramı tamamladım. Şimdi tığımdan çıkartıyorum. Çevirdim. Bakın buradaki ilk ilmeğim burası. Hemen ortasından göbeğinden batıyorum. İlmek alıyorum. Diğer ilmeği tığıma geçirdikten sonra tekrar bakın buraya ilmeğimi attım, başladım. Sıradakinin bakın tam orta kısmına batıyorum. Esnettim. Sıradakinin ortasından batıyorum. İlmek alıyorum. Esnetiyorum ve yine sık iğnemi yapacağım. Şöyle. İpin sonuna yaklaştığım için bakın burası kalınlaşmaya başladı. Şimdi sondaki ilmeğe geldik. Bakın bu her zaman kıvrılıyor. Şöyle aradan geçirin, bunu düzenleyin önce. Daha sonrasında buradan yine diğer ilmekleri yaptığımız gibi aldık. Şimdi tığımdan çıkarttım. Tekrar bunu tığıma geçirdikten sonra diğer ilmeğin içerisinden tığımı geçirdim ve son ilmeğimi yaptım. Bu şekilde bakın öreceğiz. Zaten oluşmaya başladı. Bu şekilde öreceğiz. Şöyle düz yönü bakın. Askımızı tamamlayacağız. Şimdi ben bunun ölçüsünü vereceğim. Şöyle bakalım. Evet. 42 santim uzunluğunda bir sap hazırladım. Sizler istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Bu çantanın benden daha küçük boyunu istediğiniz için ben bu şekilde birazcık daha ufak bir boy çalıştım. Şimdi hemen ben bunları ütüleyip geliyorum kızlar. Kızlar tüm parçalarım hazır. Sadece askının bir tanesini hazırladım. Çok vaktim olmadığı için bir tanesini birlikte birleştireceğiz. Bir tanesini daha sonra birleştireceğim ben. Şimdi çantamızı şöyle, şu ipimi de şöyle alayım. Taban ölçüsünü vermek istiyorum. Öncelikle tek tek bütün ölçülerini vereyim. 26,5 9,5 tabanın eni, ön parça 25 santim, derinliği 21 santim. Bunu ölçü soran arkadaşlar için veriyorum. Yoksa el tabii ki de fark eder. İlla birebir aynı ölçü olamaz çünkü. Herkesin eli farklıdır. Sadece sıra sayılarınızın aynı olması önemli. Onun dışında yani bu aslında şu an verdiğim ölçü çok da önemli değil. Çünkü herkesin eli çok farklıdır. 9,5 santime yakın eni. Boyu şöyle, pardon,
Yine tabii ki de diğer ön parçayla aynı 21 santim. Zaten bunu vermiştim. Bunun ölçüsü 42 santim civarında. Ben bunu zaten göz kararı ayarladım. Bakın şu şekilde göz kararı ayarladım. Sizler istediğiniz ölçüde, istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Şimdi birleştirmemizi tersten yapacağız. Nasıl yapacağız? Öncelikle tabanı şöyle ters çevirin. Daha sonra diğer parçayı bakın şöyle ters çevirin. Hemen karşısına gelecek olan diğer büyük parçayı şöyle ters çevirdim. Bakın yan parçam şöyle şu kısma alıyorum. Diğer yan parçamı da bu taraftan alıyorum. Bakın şeklimiz bu arkadaşlar. Tersten birleştirme yapacağız. Ben bu modeli önce tabandan birleştirme yapıyorum. Daha sonra şu yan kısımları birleştirme yapıyorum. Siz istediğiniz şekilde birleştirebilirsiniz. Ama bu çantanın daha güzel durabilmesi için bu birleştirme şekli daha uygun gibi geldi bana. Sizler istediğiniz gibi yapabilirsiniz. İlmek kaydırma yöntemiyle birleştireceğiz. Şuradan başlayacağız. Birleştire bu şekilde tüm tabanı birleştirerek ilerleyeceğiz. Şimdi yine ipinizi alın. Tığınızı alın. Şimdi hemen birleştirmeye birlikte başlayalım. Evet kızlar, hemen şimdi birleştirmeye başlayalım. Şimdi öncelikle ipimizi alalım. İp bitmeye yakın bakın böyle kalınlaşıyor. Yani kalınlaşıyor derken şey oluyor. Dokusu kalınlaşmıyor. Sadece şöyle açık olduğu için ben bazen şöyle kıvırıyorum. Örmesi kolay olsun diye. Çünkü çok çabuk kopan bir ip. Şöyle hafif elimle düzenledim. Öncelikle bir tane kilit zinciri yapalım. Şöyle bir tane kilit zinciri yapalım. Şimdi ben hemen şuradan mı başlasam bilemedim. Önce bu yan parçadan başlayalım. Bence şunu şöyle alayım ben. Şu yan parçayı da bir alayım şuradan. Önce şu yan parçadan bir başlayayım. Bunu da bakın şöyle tuttuğunuzda tam köşeler birbirine denk gelecek şekilde yapın. Şurada bakın artış yaptım. 3 tane ilmeğim var. Hemen şuradan başlayacağım. Tam köşeden şu ilmeği bir alalım. Daha sonra bakın burada yine köşede artışım var. Aslında şöyle yapsak daha tam denk gelecek gibi. Şimdi bakın şurada 1 2 3 aynen. Bakın 3 tane ilmeğin ikincisine öncelikle tığımı geçiriyorum. Daha sonra bakın burada yine 1 2 3 tane artışım var. Onun ikincisine geçirdiğim zaman bu birbirine denk gelir. Bakın şöyle tam uç kısımları birbirine denk gelir. Şuradan hemen alacağım ve bir tane şuraya kilit yapacağım. Başlayacağım hemen. Şimdi öncelikle bakın şu yan parçadan alalım. Nasıl yapacağız bunu da? Bakın şu ön lobları kullanmayacağız. Şu arka lobları kullanacağız. Bakın şu arka loblara çalışacağız. Şu öndekilerine kesinlikle dokunmayacağız. Ama tersten battığımız için buna dikkat edin. Şöyle 2 tane batmayın mesela. Tersten battığımız için şöyle 2 taneye batmamaya dikkat edin. Çünkü şöyle tek kanadını alacağız. Şimdi bunun tek kanadını aldım. Tabandan yine aynı şekilde bakın şöyle tutuyorum. Öncelikle şu içten şöyle bir geçirin, ilmeği esnetin zorlanıyorsanız. Daha sonra bu şekilde tek kanadından alın. Şu ipi alta almamız gerekiyor. Şuradan geri alta alayım. Şimdi ilmek aldım. Buradan çıkarttım. Şöyle diğer ilmekten kaydırdım. Şimdi tekrar bakın. Burada şuna dikkat edin. Şimdi az önce ilk ilmeği yan parçadan aldık ya. Şimdi ilk ilmeği tabandan alacağım. Çünkü bu şekilde hep aynı yan parçadan ilk ilmeği ya da hep aynı ilmeği, yani ilk ilmeği tabandan alırsanız bu sefer bir büzülme oluyor. Ama eğer ki ilk ilmeği az önce yan parçadan aldınız, şimdi alacağımız ilk ilmeği yan parçadan aldığınızda daha eşit ve daha düzgün duruyor. Şimdi ilk ilmeğimi tabandan aldım.
yan parçadan da hemen şöyle giremediğiniz zaman bakın benim gibi yapın. Ortadan tığınızı geçirin. Şuradan hemen girin. Daha kolay oluyor. İlmeği alttan alıyorum. Çektim, bakın ikisinden çıktım. Diğer ilmekten geçirdim. Şöyle esnetiyorum. İlmek kaydırma yaparken çok sıkı ilmek kaydırma yapmayın. Çok sıkı yaparsanız büzülüyor. Kağıt ip olduğu için, yani kağıt ip cinsi sonuçta, rafyada büzülme yapmasını istemiyoruz. Şimdi bakın az önce ilk ilmeği tabandan aldım. Şimdi ilk ilmeği yan parçadan alıyorum. Yani bir yan parçadan bir ön parçadan. Batamadığınızda bakın benim gibi şöyle ortadan geçin. Boşluk verin oraya, hemen tığınızı geçirin. Şimdi yan parçaya tekrar geçiyorum. Bakın yan parçadan da ilmeğimi aldım. Alttaki ilmekten tığıma doladım, çektim, geçirdim. Şimdi bakın tekrar buradan başlıyorum. Yan parçadan başlamıştım az önce. Şimdi tabandan başlıyorum. Daha sonra bakın yan parçaya geçiyorum. Alttan ilmeğimi alıyorum, çıkarttım. Diğer ilmeğin içerisinden geçirdim. Bakın şu şekilde görüntümüz oluşmaya başladı. Şimdi yan parçadan başlıyorum. Tabandan geçeceğim. Şöyle biraz esnetmem gerekecek burayı. İlmek aldım. Diğerinin içerisinden çıkarttım. Şimdi bakın buradan bakıyorum. Yan parçadan başlamışım. Şimdi tabandan başlayacağım. İlk ilmeğimi. Daha sonra bakın buradan geçtim. İlmek aldım. Kaydırma yapıyorum. Yani bir yan parçadan bir tabandan alarak kaydırma yaparak ilerliyoruz. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın burası böyle duruyor. Şimdi tekrar tabandan alacağım. Daha sonra yan parçaya geçeceğim. İlmeğimi aldım. Diğerinin içerisinden geçirip kaydırma yaptım. Şimdi tekrar bakın yan parçaya giriyorum. Tabandan. İlmekler birebir tutmayabilir. İlmekler birebir tutmadığı zaman bakın şöyle elinizde düzenleyin ki tutmayacak büyük ihtimalle. Bu kısımda ne yapmanız gerekiyor onu göstermek istiyorum. Bakın şimdi az önce bu ilmekten birleştirdim. Şimdi yan parçadan tekrar bir tane ilmek alırsam buradan yani nasıl diyeyim, bu ilmekleri içeri doğru yedirmeniz gerekecek. Onun için nasıl yapacağımızı söyleyeyim. Şimdi bakın en son battığımız ilmeğe şuraya geriye giriyorum. Daha sonra bakın burada yan parçadan geçiyorum. Yani burada ne yapmış olduk? Tabandan bir eksiltmiş olduk. Yani tabana bir tane ilmeği, iki tane ilmek bağlamış olacağız. Şuradan geçeceğim. Geriye doğru gittiğim için zorluyor. Şimdi bakın geriye doğru şuradan hemen alıyorum. Birleştiriyorum. Şimdi tekrar bakın önce yan parçadan alacağım. Daha sonra tabandan alacağım. Bu ilmekleri içeriye fazlalığını vererek ilerleyeceğiz. Şimdi bakın tekrar kaydırmamı yaptım. Şimdi tekrar aynı ilmeğe tekrar batacağım. İsterseniz bir tane boşluk verebilirsiniz ama bu sefer boşluk verdiğinizde de burada kötü bir görüntüsü oluyor. Şimdi tekrar bakın buraya sıradaki ilmeğe geçiyorum. İlmek alıyorum. Kaydırma yapacağım. Yine aynı şekilde ilmek kaydırmamı yaptım. Bakın burada ne yapmış olduk? İki tane ilmeği tabana yedirmiş olduk. Şimdi tekrar devam edeceğiz. Bakın burada 1 2 kaç tane ilmeğimiz kalmış? 1 2 3 tane ilmeğimiz var burada. Şimdi buraya bakacağım. Buraya neye göre bakacağız? Bakın şurada 3 tane artırmamız var. Şuradan ikinci artırmadan şöyle yapacağımız için, bakın şuradan yapacağımız için şuraya birleştireceğiz. 1 2 3 4 tane ilmek var. Yani burada bir tane fazlalık ilmeğimiz var tekrar. Yine aynı şekilde tabana yedirerek ilerleyeceğiz. Şimdi buradan tabandan geçiyorum yine. Sıradaki ilmeğe batıyorum. İlmek alıyorum. Yine kaydırmamı yapıyorum. Şimdi bakın fazlalık ilmeği alacağım. Yine buradan karşıdan
yan parçadan battım. Bakın bu son battığım ilmek var ya, bunu geriye doğru ona batıyorum tekrar. Oraya birleştirmiş oluyorum. Bakın gördüğünüz gibi ne oldu? Şöyle bakın. Herhangi bir pürüz, herhangi bir yamulma bir şey olmadı. Ne yaptık burada? Birbirlerini eşitlemiş olduk. Bakın şimdi ne oldu? Şu artırma noktam var ya, tam köşe merkez noktası yaptık orayı. Oralar birbirine şu an denk geldi. Şimdi bakın şöyle göstermek istiyorum. Benim son burada 2 tane ilmeğim var. Bakın buradaki 1-2 tane ilmek, yani şu 1-2-3 tane artırma ilmeği var ya, ikincisinden birleştireceğiz. Yani ne oluyor? 1-2 tane ilmeğim kalmış oluyor. 2 tane de burada var. Yani birbirine dengelemiş olduk ve burada da herhangi bir potluk, herhangi bir çıkıntı bir şey olmadı. Yani eğer örgüde bir problem olursa bunu düzeltmek sizin elinizde. Herhangi bir şekilde sorun olmaz. Yani hiç panik yapmayın. Kendiniz düzenleyebilirsiniz daha sonra. Şimdi bakın burada sıradaki ilmeğe geçiyorum. Daha sonra buraya yine yan parçadan ilmeğimi aldım ve kaydırmamı yaparak birleştirdim. Şimdi son ilmeğime geldi sıra. Son ilmeğimi birleştireceğim. Bakın buradan yine yan parçadan alıyorum ve şuraya birleştireceğim. Şöyle geçirebilmem lazım bunu. Evet. İlmek aldım ve kaydırma yaparak burayı birleştirdim. Şimdi bakın yan parçayı birleştirdik. Birini birleştirdik. Şimdi neye geldi sıra? Asıl ana parçamıza geldi sıra. Şimdi burada yine ne yapacağız? Onu göstermek istiyorum. Bakın burada yine son artırma yaptığımız 3 tane sık iğne var ya, bunun ikincisini kullanacağız. Yani ikinci sık iğneler, köşedeki artış yaptığımız 3 tane battığımız ilmeklerin ortasındaki ikinci sık iğneler bizim merkez birleştirme noktamız. Her zaman oradan birleştireceğiz ki daha düzgün bir görüntü elde edelim. Şimdi zaten bakın burası benim merkez noktam olduğu için şimdi ne yapacağım? Buradaki şöyle yapın. Bakın buradaki artışımı bulmaya çalışıyorum. Şurası bakın 1, 2, 3 tane. Yani ben şu ikinciye batacağım. Hemen ne yapıyorum? Elimde tutuyorum. İkinciye geçiyorum. Hemen buradan hiç uğraşmadan bakın şu ilmeği sıkıştırın önce. Buradan hemen geçiyorum, direkt diğer ilmeğin içerisinden kaydırma yaptım. Ne yapmış oldum? Merkezleri birleştirmiş oldum. Bakın şöyle hem buranın merkezi hem buranın merkezi birbirine eşitlenmiş oldu. Şimdi çeviriyorum. Şu ipi alta alın. Çeviriyorum. Daha sonra bakın buradan normal birleştirmeme devam edeceğim. Şimdi burayı tekrar göstermek istemiyorum. Normal birleştirmeme buradaki gibi devam edeceğim. Tabanı bu şekilde ilerleteceğim. Şu köşe noktasına geldiğimde tekrar buluşalım. Tekrar şu yan parçayı birleştirirken şu köşeyi göstereyim. Zaten devam edecek. Yani aynı buradaki gibi devam edecek. Çok zor değil. Ben yine şu köşeye kadar geleyim. Evet kızlar, bakın köşe noktaya kadar geldim. Köşe noktaya kadar geldiğimde şimdi şurayı da birleştirelim birlikte. Daha sonra yan parçaya geçişimi göstereceğim. Şurada benim 3 tane ilmeğim kaldı. Tabanla bu parçanız birebir aynı gelecektir. Çünkü bu sayılar aynı. O yüzden tabanla burada ilmek kaydırma yapmanıza, ilmeği birbirine yedirmenize gerek yok. Bu zaten eşit olacaktır muhtemelen. Bakayım, önce tabandan almışım. Şimdi şöyle köşeye geldim. Yine şuradan alıyorum. Şimdi bakın tabandan son ilmeği alacağım. Şurada bitişimiz olduğu için burada bir gevşeme var. Şuradaki ilmekten bakın alıyorum. Tam köşeyi bunu sayıyorum. Şuradan yine bakın burası da 1, 2, 3 tane ilmek var ya. Bakın ikincisi benim son ilmeğim olacağı için şuradan da ikinci ilmek olarak buraya batıyorum. Ve buradan ilmeğimi alacağım. Şöyle. Köşe olduğu için biraz zor geliyor. Evet. Şimdi bakın şurayı birleştirdik. Bakın birbirine tam denk geldi gördüğünüz gibi. Tam eşit bir şekilde birleşti. Şimdi şu şeye bakmayın. Şuradaki bir
esneme var. Oraya bakmayın. Orası daha sonra düzelir. Bakın şöyle yaptığınızda şöyle, daha sonra ben ne yapıyorum? Bunu içeriden tekrar buhar vererek bu dikiş yerini, yani burada kaydırma yaptığımız yer var ya, buraya mutlaka buhar veriyorum ve şöyle ütüyü içeriye oturtarak tabanlarını, şeylerini, ütüleri, konuşamadım, kusura bakmayın. Şu kısımları, birleştirme yaptığımız noktalara, şu yanları birleştirmeden buharlı ütünüzü takın. Buralara buharlı ütüyle bastırın. Çok birden bastırmayın. Hani uzaktan buhar verin. Elinizle düzenleyin ki şu kısımlar birazcık daha yatışsın. Bakın şöyle yatışıyor. Daha güzel oluyor. Yani sizin tercihiniz. Yapıp yapmamak sizin tercihiniz. Şimdi gelelim diğer yan parçaya. Burayı da göstereceğim. Daha sonra zaten şurayı da kendiniz yapabileceksiniz. Şimdi buraya gelelim. Bakın buraya geldiğimde yine ne yapıyorum? Bana şu, bakın burası birazcık daha esnek duruyor. Burası birazcık daha düzgün duruyor. Hemen şundan başlıyorum. Bunun neresinden yapacağız? Tekrar zaten anladığınızı düşünüyorum. Tekrar örgü bilmeyenler oluyor bazen, sadece izliyorlar. Onlara anlatıyorum. Bakın burada 1, 2, 3 tane artış yaptığım ilmek var. Bunun nereye batıyorum? İkinci ilmeğine, bakın tam şuraya batıyorum. Yani 1, 2, 3 tane artış yapmışız. Şu ikinci ilmeğine batacağız. Şimdi şöyle çevirelim. Hemen tığımı aldım bu ilmeği. Bakın burada şöyle göstermek istiyorum. 1, 2, 3 tane artışım var. Şu ikinciye batacağım. Yani şöyle şuradan hemen tığımı geçiriyorum ikinci ilmekten. Şöyle çevirdim. İpi yine alta alın. Bakın şuradan ipimi alıyorum. Buradan geçirdim. Köşe birleştirmesini yapmış oldum. Şimdi buradan devam edeceğiz. Bakın bu yan parçanın, bakın 3 tane artırma yaptığımız nokta var ya, şu ikincisine kadar birleştirmeye devam ediyorsunuz. İkincisine kadar birleştirme yaptıktan sonra bakın bunun da zaten burada 1, 2, 3 tane artırma yaptık. Bunun da ikincisine, yani bu ikinci ilmekle buradaki ikinci ilmeği birbirine denk getireceksiniz. Eğer burada yine fazlalığınız olursa şurada gösterdiğim gibi hep bir ilmek geriye gelerek tabana fazlalık ilmekleri yedirerek ilerleyin. Daha sonra bakın burayı, bunu ekleyeceğiz. Yine ne yapacağız? Buradaki üçüncü ilmeğin ikincisinden birleştireceğiz. Buradaki ilmeğin yine ikincisinden buraya birleştireceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz. Tam şu kısmı da şuraya tekrar birleştirirken göstereceğim. Hemen burayı birleştirip geliyorum. Evet kızlar, bakın tamamını birleştirdim. Şimdi şu noktadan da yukarıya çıkışı göstereceğim. Daha sonra ben diğer parçalarımın, yani şu köşeleri birleştirip geleceğim. Buranın aynısını yapacağız çünkü. Şimdi bakın burada son ilmeğimi birleştiriyorum. Şimdi şuradan alacağım. Az önce buradan almıştım. Bakın burayı da aldıktan sonra artık yukarıya doğru çıkacağız. Yani buradan hiç ipimizi kopartmayacağız. Şöyle isterseniz bu noktada dediğim gibi şu ilmek kaydırma yaptığımız noktalara buhar verebilirsiniz. Şimdi bakın burada şöyle ikiye katlıyorum. Aslında hiçbir farklılık yok. Bakın buradan direkt yukarıya doğru çıkacağım. Şimdi öncelikle şuradaki ipi bakın buradan bir bağlayalım ki kopma yapmasın daha sonra. Şuradan bağlayacağım bu ipi. Şunu gizleyeceğim, keseceğim. Şimdi bakın buradan direkt hiçbir şey yapmadan, yani başka bir işlem yapmadan direkt şu ipi alta alalım. Sıradaki ilmekten kaydırma yaparak birleştirmeye devam edeceğiz. Bakın herhangi bir işlemimiz yok. Şuradan şöyle alıyorum. Geçirdim. Sırama buradan devam ediyorum. Bakın şöyle tekrar yukarıya doğru ilerleyeceğim. İpimizi kopartmadan buradan geçiyoruz. Bakın farklı bir işlemimiz yok. Karşılıklı olarak birleştirerek ilerleyeceğiz. Bakın gördüğünüz gibi ne yaptık? Buradan geldik. Buradan yukarıya doğru çıkacağım. Bakın şöyle şu noktaya kadar birleştirme yapacağım ve burada
sabitleyip ipimi koparacağım. Hemen ben şu noktaya kadar geleyim. Burada ne yapmanız gerektiğini, nasıl gizlemeniz gerektiğini göstereyim. Şöyle bakın, birbirine eşit şekilde birleştirerek yukarıya doğru gelelim. Köşeye kadar geldim. Yine buralarda yaptığımız sistemi bozmuyoruz. Bakın burada 3 tane artış yaptığımız noktalar var ya, köşeler. İkinci olan ilmekleri birbirine birleştiriyoruz. Gösteremedim, pardon. Şurada 3 tane köşede artışım var. Burada da 3 tane köşe artışım var. Bunun ikinci ilmeklerini birbirine birleştiriyorum. Bakın şimdi zaten benim bu ikinci ilmeğim. Buradan da ikinci ilmeğim bu. Şimdi bunları da birbirlerine birleştireceğiz. Tam birbirine denk gelmiş olacaklar. Şöyle hemen şuradan birleştirelim. Bakın. Tam ortadaki ikinci ilmekler birbirlerine birleşmiş oldu. Şurası sanırım birleştirme ek yerim benim. Şuradaki ilmeklere bakıyorum da sanki benim burada şuranın üçüncü ilmeği bu gibi. Emin olamadım. O yüzden bakın şuradan ne yapacağım? Şu ilmeğe tekrar gireceğim. Emin olabilmek için tekrar buradan geriye doğru çıkıp diğer tarafın uç kısmına birleştireceğim. Çünkü tümseklik olsun istemiyorum. Şuradan hemen bir tane zincir çekin. İpinizi kesin. Şuradan şöyle bakın. Gördüğünüz gibi burada hiçbir boşluk oluşmayacak. Bu ipi içeride gizleyeceğim. Şimdi ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim tekrar. Bakın burada çantamız bu şekilde birleştirirken zaten birleşecek. Kare görüntü olacak. Bakın gördüğünüz gibi ne yaptık? Şurayı birleştirdik. Şimdi şu noktadan birleştirmeye başlayacağız. Yine aynı şekilde birleştirme yapacağız. Bakın öncelikle şuradan dönüş yaparkenki ilmeklerim var ya, şuradan ipimi bir bağlayacağım. Hemen şöyle almak istiyorum. Şuradan bir ipinizi geçirin. Önce bir sabitleme yapın buraya. Şuradan. Öncelikle bir tane kilit yapın. Daha sonrasında ipinizi şurada sökülmemesi için sağlamlayın. Bakın şöyle sağlamladık. Sonrasında bu ipleri içeride gizleyip keseceğiz. Şimdi ne yapacağız? Yine aynı şekilde farklı bir işlem yapmıyoruz. Bakın burada şu ipi alta doğru alıyorum. Son birleştirme yaptığım noktalar, bakın bu köşeler. Onlara tekrar batmıyorum. Ya da ilk birleştirmede burada batalım. İpimizi bir sabitleyelim önce köşelere. Bakın. Son köşe birleştirmesi yaptığım yere tekrar giriyorum. Bakın şuradan ipi aldım. Yine normal, bakın içeriden geçirdim. Buraya ipimi bağladım. Şimdi sırayla bakın buradan yan parçadan geçiyorum. Çantanın ön parçasından geçirdim. Bakın buradan kaydırma yaparak yukarıya doğru tekrar çıkacağız. Yine aynı işlem. Farklı bir işlem yapmıyoruz. Bakın şöyle karşılıklı birleştirerek ilerleyeceğim. Şöyle devam ediyorum. Batamadığımızda şöyle ortadan esnetin ilmeği. Evet. Evet arkadaşlar, bakın buradan ipimin bağlantısını yaptım. Tekrar bakın buradan yukarıya doğru geleceğim. Birleştirmemi yaparak ilerleyeceğim ve en son şurada gösterdiğim şekilde bakın yine buradaki 3 tane ilmek var ya, artırma yaptığımız, onun ikincisine buradan da yine ikincisini birleştirerek sıramızı bitireceğiz. Daha sonrasında yine burada yaptığımız gibi bakın şu kısma buradan ipimizi bağlayacağız ve birleştireceğiz. Tamamını birleştirip geleceğim ben. Sizler de birleştirin. Daha sonrasında tekrar sap dikimi için buradayım. Evet kızlar, sap kısmını bu şekilde uç kısımları denk gelecek şekilde 4 tane boşluk atlayıp 5. boşluğun üst noktasından, tam trabzanın üst noktasından bu şekilde dikiyoruz. Diğer tarafı gösteremedim maalesef. Bu şekilde bakın görseldeki gibi dikmeye devam edin. İlmeklerin arka loblarını kullanarak birbirine dikiyoruz.
Evet kızlar, çantamın yapımı bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.